Evliyalardan medet umma. Evliya diye bilinen kimselerin mezarlarında ip bağlamak, mum yakmak, tel çekmek en sık rastlanan hurafelerdendir. Bir yazar şahit olduğu trajikomik olayı şöyle anlatır. Bir Bursa gezisinde Osman Gazi Türbesi'nin ve itfaiye kulesinin bulunduğu tepeye çıkmıştım. Etrafı demir korkuluklarla çepeçevre sarılı tepede bir bankın üzerine oturmuş, şehrin o güzelim manzarasını seyrediyordum. Bir ara korkulukların yanında kümelenmiş bir grup kadının, yamaçtan yükselen ağaçların dallarına bezler ve ipler bağladığına tanık oldum. O kubbeli mubbeli türbeleri bırakıp da neden bu ağaca dadandıklarını merak ederken, söz konusu ağacın el yetişmesi mümkün olmayan, hatta kuşların bile zor konacağı dallarının üzerinde bir takım bez parçaları bulunduğunu görünce hayretler içinde kaldım. Merakla sağa sola sordum. Bir bilen çıkmadı. Yamaçtaki ağaçların zirvesine o bezlerin nasıl takıldığını kimse açıklayamadı. Sonunda o bölgenin yerlilerinden biri doğru açıklamayı yaptı. Meğer eskiden iftar ve sahur zamanlarını bildirmek için 30 metre ötedeki itfaiye topları kullanılırmış. Bu topların ağzına sıkıştırılan bez parçalarının bir kısmı yamaçtaki ağaçların dallarına çarpıp takılırmış. Böylece türbeleri ziyarete gelen kadınlar tarafından evliya türbesi olduğu zannedilmiş ve ip bağlanmaya başlanmış. Şimdi buraya gelen kadınlar burada büyük bir evliyanın yattığına ve duaların kabul edildiğine inanıyorlarmış. Ne yazık ki günümüzde böyle garip adetli, mumlu, bezli türbe ziyaretlerini yapanlar, kendilerini inançlı diye adlandırıyorlar. Halkın bir kısmı da bu tarz İslam'a zıt davranışlar sergileyenlerin inançlı kişi olduğuna inanıyor. Oysa bu inanç her neyse Kur'an'ın sunduğu inanç değildir. Bu tarz fiilleri sergileyenler, Kur'an'ı üfürük kitabı gibi değerlendirirken ıslık çalmama veya gece aynaya bakmama tipindeki yasakları ise dini bir hüküm, dinin bir gereği sanmaktadırlar. Dine sokulan ve dinin bir parçası olarak gösterilen bu hurafeleri, bunları savunan kaynaklardan öğrenmek istiyorsanız, size örnek olarak Pamuk Yayınevi'nin Kur'an-ı Kerim'in Havas ve Esrarı kitabıyla Kudret Şandıra'nın derlediği Dert Sizde, Derman Bende, Şifa Reçeteleri kitabını önerebiliriz. Gerek yayın evi, gerek kitabın ismi, gerek yazarın kimliği, kitapların dini kimlik kazanmasına sebep olmaktadır. Zaten binlerce hurafeyle dinin zorlaştırıldığı yetmiyormuş gibi, dini özel bilgiler gibi takdim edilen ilave hurafeler, Kur'an'ın güzel dinini tanımayanların dini saçma, mantıksız, uydurma sanmalarına sebep olmuştur ve olmaktadır. Yüzlerce hurafeyi sayamayacağımız için bu iki kitaptan 7 örnek hurafeyi yazmakla yetineceğiz. Bu hurafelerde Allah'ın mübarek kelamı, rehberimiz Kur'an'ın surelerinin nasıl kullanıldığı ayrı bir ibret vakasıdır. 1. örnek hurafe. Sancıdan kıvranan bir hasta, üzerine Mücadele suresi okunursa sancısı geçer ve tatlı tatlı uykuya dalar. Gece ve gündüz bu sureyi okumaya devam eden kimse, hırsızlara karşı korunur. Surenin tamamı bir kağıt üzerine yazılıp, herhangi bir mahsul üzerine atılırsa, o mahsul her türlü haşerenin tahribatından kurtulur. Bolluk ve bereket meydana gelir. 2. örnek hurafe. Bir kimse Maun suresini ev eşyası üzerine okuyup üfürse, o eşya kırılmaktan ve kaybolmaktan kurtarılmış olur. Bu surenin okunmasını alışkanlık haline getiren kimsenin sözü her yerde geçerli olur. Hiç kimse bir dediğini iki edemez. 3. örnek hurafe. Sık sık hamamcı olan kimseler, bir şap üzerine Tarık suresini okuyup yastığın altına koy ve bu şekilde uyuduğu takdirde hamamcı olmaktan kurtulur. 4. örnek hurafe. Basur hastalığına yakalanan kimse, namazların sonunda Ala suresini 7'şer defa okursa hastalığı geçer. Cuma ezanında yazdırıp üzerine alan kıskançlık, nazar ve sihre karşı kendini korur. 5. örnek hurafe. Bir çirişe 7 ilmik atılır. 1. ilmiye ve 7. ilmiye Sure-i Kevser okunur. Her düğümde şöyle denir: Ya Rabbi, filanın şehvetini, cinsel organını, aklını, fikrini 360 beden azasıyla 72 endamıyla bağladım ve düğümledim. Bu çiriş rüzgara karşı asılır, icap ettiğinde çözmek için kaybolmaması da şarttır. 6. örnek hurafe. İçinde 17 mim harfi bulunan Ayet-el Kürsi'yi yine bir çiriş alıp bakire bir kıza 17 kez düğümlenecek şekilde ilmik attırılır.
her ilmiye 10 adet ayetel kürsi okunur. Kimin için niyetleniyor, ne için isteniyorsa, Ya Rabbi, falanın şehvetini, dilini ya da yolunu bağlıyorum. Ayetel Kürsi'deki ismi azamın ve esma-i ilahiyenin yüzü hürmetine düğümledim diyerek bakire kıza bir düğüm attırılıp işaretle hiç konuşmadan 17 ilmik böylece düğümlenir. Ve 170 adet ayetel kürsi okunmuş olur. Bu okunmuş çiriş, karanlık bir yerde ağır bir taş altına konarak muhafaza edilir. 7. örnek hurafe. Erkekliği bağlı bir şahsın çözülmesi için temiz bir kağıda ayetel kürsi, diğer bir kağıda da Sure-i Haşr'ın son 4 ayetiyle Amener Resulü ayeti kelime olarak ayrı harf harf yazılır. Ayetel kürsi sağ kola, diğer yazılı Amener Resulü ve Haşr suresi sol kola bağlanır. Sonra hiç kullanılmamış bir baltanın deliğinden bağlı erkeklik uzvunu geçirip küçük tuvaletini.